Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde yürüyorsunuz. Etrafta milyonlarca insan var. Ama bir anda bir vapur koltuğunu bir kediyle paylaştığınızı fark ediyorsunuz. Bir başkası üniversite dersliğinde öğrencilerle birlikte dersi dinliyor. Bir diğeri metro istasyonunun turnikesinin yanında esniyor. Bu görüntüler herkesi şaşırtıyor. Burası İstanbul. Ve burası belki de dünyanın kedilere en çok ev sahipliği yapan metropolü. Peki bu nasıl oldu? Bu şehir kedilerle dans etmeyi nasıl öğrendi? Osmanlı'dan günümüze uzanan bu sıra dışı birlikteliğin sırrı ne? İşte bu belgeselde İstanbul'un sokak kedileriyle olan 500 yıllık aşk hikayesini zorunluluktan başlayıp kültürel bir fenomene dönüşen bu yolculuğu keşfedeceğiz. Hikayemiz 500 yıl önce başlıyor. Osmanlı İstanbul'unda evlerin neredeyse tamamı ahşaptı. Dar sokaklar, birbirine bitişik binalar, devasa ahşap surlar. Bu yapılar insanlara ev olurken beraberinde büyük bir sorunu da getiriyordu. Fareler. Devasa ahşap depolar ve ambarlar fare nüfusu için dev bir üs görevi görüyordu. Yiyecek stokları tehdit altındaydı. O dönemde kimyasal ilaçlar yoktu. Zehirli ekmek kırıntıları ise çocuklar için büyük risk taşıyordu. İşte bu noktada şehrin beklenmedik kahramanları devreye girdi. Sokak kedileri. Kediler fareleri yiyerek şehrin en büyük sorununu çözen doğal birer haşere kontrolörü haline geldi. Ahşap yapıların altındaki boşluklar bu küçük avcılara hem barınak hem de avlanma için ideal bir alan sağlıyordu. Yani kediler insanlar tarafından sevildikleri için değil, tamamen pratik bir zorunluluk nedeniyle şehrin doğal bir parçası haline geldi. Bir kedi, bir insan evine ilk olarak kapıyı çalarak değil, mahzenin deliğinden fareyi kovalayarak girmiş olabilir. İşte bu görev bilinci onları zamanla evin bir parçası yaptı. Osmanlı İstanbul'unda yararlı bir hayvan olarak görülmeye başlandılar. Zamanla bu zorunlu birliktelik kültürel bir olguya dönüştü. Osmanlı toplumunda kedilere olan saygının en önemli kaynağı İslam geleneğindeki yerleriydi. Bilinen bir rivayete göre Peygamber Efendimizin kedisi Müezza, onun cübbesinin üzerinde uyuduğu için kalkmaya kıyamamış ve cübbesinin bir kolunu keserek namaza gitmişti. Bu ve benzeri hikayeler kedilerin İslam kültüründe temiz hayvanlar olarak görülmesine ve saygı görmesine yol açtı. Bir kediyi incitenin günah işleyeceğine inanılırdı. Bu yüzden cami avluları, medreseler, tekke ve hamamlar kediler için güvenli limanlar haline geldi. İnsanlar onları besler, hasta olduklarında tedavi eder ve hepsinden önemlisi onlara dokunulmazlık statüsü verirdi. 18. ve 19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden Avrupalı seyyahların seyahatnamelerinde şehrin sokaklarında gördükleri kedi kalabalığına şaşırdıklarını yazmışlardır. Onların gözünde başıboş hayvanlar, bizim toplumumuza ise mahallenin ortak misafirleriydi. Bu dokunulmazlık Osmanlı'dan Cumhuriyete, oradan da günümüz İstanbul'una miras kalan en güçlü kültürel bağlardan biri oldu. Günümüz İstanbul'unda şehrin hemen her sokağında yerel halkın tanıdığı, adını verdiği ve düzenli olarak beslediği kediler vardır. Bu İstanbullu için bir sorumluluk değil, adeta bir aidiyet duygusudur. Bir apartmanın girişinde üzerinde mırmır yazan bir kedi evi görebilirsiniz. Bir esnaf dükkanının önüne her gün mama ve su koyar. Çocuklar okuldan dönerken sokaktaki kedileri severek evlerine gider. Hatta bir grup mahalle sakini bir kedinin tedavi masrafını ortaklaşa karşılamak için para toplayabilir. Bu ortak sahiplenme kültürü İstanbul'u diğer tüm dünya kentlerinden ayıran en temel özelliklerden biridir. 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre İstanbulluların büyük bir çoğunluğu düzenli olarak sokak kedilerini besliyor. Ve bu pandemi gibi zor dönemlerde bile devam etti. Çünkü İstanbul'da bir kedi beslemek sadece bir hayvanı doyurmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir mahalleye, bir sokağa, bir ritüele de ait olma hissidir. Bir nevi mahallenin sessiz bekçilerini beslemektir bu.
Elbette bu kadar yoğun bir kedi nüfusunu yönetmek sadece mahalle kültürüyle mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri son yıllarda bu konuda oldukça sistematik bir yaklaşım geliştirdi. Şehrin birçok noktasına yerleştirilen mama otomatları vatandaşların ufak bir bozuk para karşılığında kedi ve köpek maması almasını sağlıyor. Bu otomatlar sokak hayvanlarının beslenmesini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda beslemenin belli bir düzen içinde yapılmasına da katkıda bulunuyor. Ancak belki de en önemli adım 2021 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'ydu. Bu kanun sokak hayvanlarını sadece canlı statüsüne kavuşturmakla kalmadı, aynı zamanda tüm belediyelere kısırlaştırma zorunluluğu getirdi. Amaç, kontrolsüz üremenin önüne geçerek hem kedilerin yaşam kalitesini arttırmak hem de şehirdeki dengeyi korumaktı. Bugün İstanbul'da mobil kısırlaştırma tırları, geçici hayvan bakım evleri ve saha ekipleri şehrin dört bir yanında sokak kedilerini aşılayıp kısırlaştırıyor. Bu hem kedilerin daha sağlıklı yaşaması hem de insanlarla uyumlu bir şekilde bir arada var olabilmesi için kritik bir adım. İstanbul'u dünyadaki diğer tüm metropollerden ayıran şey, bu şehirde bir sokak kedisinin sadece başıboş bir hayvan olarak görülmemesidir. O, mahallenin bir ferdi, bir apartmanın sakini, hatta bazen bir iş yerinin çalışanıdır. Peki bu ne kadar sürdürülebilir? 20 milyona yaklaşan insan nüfusu ve hızla büyüyen kentleşme ile birlikte kedilerin alanı her geçen gün daralıyor. Onların varlığını korumak için sadece sevgi değil, aynı zamanda bilinçli bir yönetim ve büyük bir sorumluluk gerekiyor. İstanbul, Osmanlı'dan miras kalan bu eşsiz kültürü sürdürebilmek için önemli adımlar atıyor. Kısırlaştırma seferberliği, yasal düzenlemeler, kedi evleri ve mama otomatları. Tüm bunlar şehrin kedilerle birlikte yaşama iradesini gösteriyor. Bir gün bir vapura bindiğinizde yanınızdaki koltuğu bir kediyle paylaşıyorsanız, bir parkta banka oturduğunuzda kucağınıza kıvrılan bir sokak kedisi varsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Bu yüzlerce yıllık bir tarihin, kültürel bir mirasın ve bir şehrin vicdanının yansımasıdır. Çünkü İstanbul kedileri misafir etmeyi değil, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara kendi mahallenizdeki ünlü bir kediyi yazın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere, kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın.